Bugün Kenan Yıldız'ın doğum günü. İtalya'da şampiyon Inter oldu. Hakan Çalhanoğlu hangi açıklamayı yaptı? Arda'sız Real Madrid Espanyol deplasmanında 2-0 kazandı. Arbeloa ve Vinicius Junior maç sonu hangi açıklamaları yaptılar? Real Madrid'de gündem Mbappe. Mbappe'nin hangi hareketi taraftarları kızdırdı? Real Madrid'den haberler, Arda Güler'den haberler, hepsi ve daha fazlası bu videoda olacak. Hazırsanız başlayalım. Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Real Madrid Espanyol deplasmanından 2-0 galip gelmeyi başardı. Gollerin ikisini de Vinicius Junior attı. Asistler Gonzalo Garcia ve Jude Bellingham'dan geldi. İkinci golü gerçekten çok güzeldi ama Real Madrid her zaman çok kötü bir futbol oynuyor. Özellikle ilk yarıda Arda Güler'in yokluğu yine çok belli oldu. Orta sahada bir üretkenlik yoktu. İkinci yarıda da yoktu aslında. Espanyol'un da çok etkili atakları oldu. Real Madrid Mbappe yokluğunda yine kazanmayı bildi. Mbappe yokken Vinicius Junior bile iyi oynuyor. Son dakika. Mbappe'nin İtalya gezisinin kamuya açık doğası kulüpte iyi karşılanmadı. Kısmen de gizli kalamadığı ve kameralardan kaçınamadığı için Valdebebas da bu zorlu zamanlarda davranışını anlamak zor. Evet, herkes onun tatil yapıyor olmasını garipsemiş normal olarak. Yani takım orada bir mücadele verirken sen Ester'le orada burada geziyorsun, olmuyor yani. Mbappe'nin son günlerdeki davranışı takımın Barcelona'ya şeref nöbeti vermemek için her şeyi yaparken aralarında ve soyunma odası ile arasında mesafe yarattı. Tüm oyuncular ona tepkiliymiş artık. Hani Barcelona şampiyon olsaydı alkışlayacaklardı onları sahaya çıkarken. Bunu gerçekleştirmemek için Real Madrid oyuncuları savaşıyordu. O da tatil yapıyordu. Hem takım arkadaşları kızmış, taraftar gergin, yönetim de gergin bu konudan dolayı. Mbappe yokken aslında Real Madrid çok iyi bence. Son dakika, Mbappe'nin bu pazar Barcelona'ya karşı oynayıp oynamayacağı henüz bilinmiyor. AS gazetesi de yazıyor haberi. Umarım oynamaz. Oynarsa da zaten sonucu biliyorsunuz. Jude Bellingham Instagram üzerinden bir paylaşım yapıyor dostlar. Herkes kenetlenmiş durumda gözüküyor yani bu özellikle alkışlama tünelinin olmaması için. Endrick Vinicius Junior'a cevap veriyor fotoğrafının altına. Büyük 7 numara arkadaşlar, Big 7 diyor. Evet, yani böyle 7 numara yok aslında da yine de o da övmüş arkadaşını. Karim Benzema Vinicius Junior'a şu cevabı vermiş, 1 numara demiş. Evet, herkes Vinicius Junior'u övmeye başlamış. Ama hala şundan haber yok. Arda Güler'in ödülü ve fotoğrafı ve paylaşımları nerede? Yani Real Madrid falan neden paylaşmıyor hala? Çok garipsiyorum bu olayı. Vinicius Junior'dan Klasiko hakkında. Bugünkü gibi rekabet etmek ve oynamak için iyi bir haftaya ihtiyacımız var. Bu üstesinden gelmeyi sevdiğimiz bir maç ve iyi hazırlanmayı umuyoruz. Buraya gelip kazanmak için demiş. Sezon beklediğimiz gibi geçmedi ama önümüzde kalanları en iyi şekilde değerlendirip gelecek sezona etki etmeliyiz. Bu kulübün her zaman olması gereken zirveye döneceğimize inanıyorum demiş. Yani yine de arkadaşlar, yani çalım atamıyor Vinicius Junior. Yani gördüğümüz en kötü driblingçi olabilir şu an dünyadaki. Çalım atamıyor ama ikinci goldeki gol vuruşu çok profesyonelceydi. Gerçekten çok iyiydi. Tchouaméni de açıklama yapmış. Her maçta maksimumu vermeye çalışıyorum. Takım arkadaşlarıma yardım ediyorum. Hepimizin lider olarak büyümesi gerekiyor. Saha içinde ve dışında bir grup ve bir takım olarak daha iyi olmak için bunu yapmaya çalışacağız demiş. Evet, gelelim Arbeloa'nın açıklamalarına bakalım neler demiş. Ben de okumadım, birlikte okuyacağız sizle beraber. Arbeloa sakat oyuncularından bahsediyor. Bu hafta Mbappe'nin durumunu göreceğiz. Geçen haftaki testlerden sonra biraz daha uzun süreceği gibi görünüyordu. Carvalho için de aynı. Sezon bitmeden oynayabileceğini umuyorum ve sahada sezona veda edebileceğini, ki bunu hak ediyor. Bu veda sanki sezona değil de sanki Real Madrid'de bir veda olacak gibi geliyor Carvalho için. Mbappe tatilde mi? Her oyuncu boş zamanlarında istediklerini yapar. Real Madrid'i smokinle sahaya çıkan oyuncularla değil, forması çamur, ter ve çabayla kaplanmış oyuncularla kurduk yazması lazım aslında. Kurmadık yazmış burada. Arbeloa, bütün takımlar bizden daha fazla koşuyor. Biz de daha fazla koşmalı, pres yapmalı ve savunmalıyız. Yetenek tek başına artık yeterli değil. Oyuncuların bunu anlaması gerekiyor. Bu Real Madrid'in özü. Evet, kimsenin koşmadığının o da farkında. Ama asla bunu oyunculara söyleyemiyor. Çünkü o kapasitesi yok onun. Onu söylemeye yetkisi yok kulüpte. Arbeloa, Mbappe'nin İtalya'ya seyahati hakkında. Sakat oyuncular için tüm planlama Real Madrid'in tıbbi servisleri tarafından denetleniyor ve yönetiliyor. Onlar Valdebebas'a ne zaman gitmeleri gerektiğini ve ne zaman gitmemeleri gerektiğini kontrol edenler. Her oyuncu boş zamanlarında kendilerinin uygun gördüğünü yapar. Ben o işe karışmam demiş. Arbeloa, Vinicius Junior her zamanki gibi muhteşemdi. Sürekli bir tehdit oluşturuyor. Bir kez daha liderimiz o demiş. Ama hiç bahsetmediğiniz Arda Güler sizin o lideriniz de yendi. Ödülü aldı ama bahsetme, ben bahsederim senin yerine.
Arbeloa, El Clasico her zaman olduğu gibi çok özel bir maç olacak. Bakalım neler olacak. Arbeloa, Huijsen az önce temiz sayıyı kutlayarak yanımdan geçti. Bu bizim için ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Uzun zamandır bir tane olmamıştı. Yani temiz sayı dediği gol yemeden ilk defa maç atlattılar. 10 maç sonra dostlar. 10 maç sonra Real Madrid kalesi gol görmedi ilk defa. Vinicius Junior Instagram üzerinden bu kulüple ölümüne devam edeceğiz ve zirveye geri döneceğiz demiş. İnananlar var mı dostlar? Sizce gerçekten bu olabilir mi? Mbappe yokluğunda biraz iyiler arkadaşlar ama Mbappe döndüğünde olmuyor bu işler. Endrick'ten açıklama var. Burada mutlu hissediyorum. Memnunum. Real Madrid'e geri dönmem gerekirse dönerim. Lyon'da uzatmam gerekirse uzatırım. Gerçekten burada Lyon'da kalmak isterim. Beni gerçekten iyi hissettirmek için her şeyi yapıyorlar demiş. Evet, o da ikili oynamış. İki tarafa da nazar boncuğu dağıtmış. İki tarafa da çiçek vermiş. Son dakika. Mbappe'nin İtalya yaptığı gezinin kamuoyu önünde gerçekleşmesi Real Madrid'de şaşkınlık yarattı. Valdebebas da kulübün zor günlerinde Barcelona'nın La Liga'yı kazanma eşiğinde olduğu bir dönemde Mbappe'nin davranışını anlamakta zorlanıyorlar. Evet, bugün Kenan Yıldız'ın doğum günü dostlar. Oyuncumuz 21 yaşına girdi. Yeni yaş ona sağlık, mutluluk ve huzur getirir inşallah. Ve kariyeri çok güzel bir yere evrilir. Gerçekten pırıl pırıl, pırlanta gibi bir genç futbolcumuz, milli gururumuz. Onu çok seviyoruz. Arda gibi onu da çok seviyoruz. Onu da destekliyoruz. O da maça çıktı. Maçta 90 dakika oynadı ama etkisizdi. İnşallah eski günlerine döner ve henüz 21 yaşında. Luciano Spalletti Kenan Yıldız hakkında ortalamanın üzerinde bir olgunluğa sahip olduğu için yaşını unutuyoruz demiş. Gerçekten çok olgun bir oyuncu olduğu için yaşını unutuyoruz. Sanki böyle prime döneminde olan bir oyuncu gibi oynuyor. Daha onların prime'ı bile gelmedi dostlar, öyle düşünün Arda'nın da. Bruno Alman, Vinicius ve Bellingham'ın Mbappe'den farklı bir forvetle birlikte olsalardı farklı bir sezon sunacaklarına dair hiçbir şüphem yok demiş. Onlar da bizim gibi düşünmeye başlamış. Yani Mbappe olmasa daha farklı oynayabilirlerdi. Mbappe'nin sorun olduğunu gören insanları ben de gördükçe mutlu oluyorum arkadaşlar. Çünkü biz sadece acaba biz mi böyle düşünüyoruz diyoruz da gerçekten bu şekilde. Franco Mastantuono'nun Real Madrid hakkında Instagram'da yaptığı ilk paylaşımmış. Evet, kendini zaten buraya ait hissetmesen kiralık olarak gidersin. La Liga'da zirve Barcelona 88 puanda, Real Madrid 77 puanda. Önümüzdeki hafta Barcelona Real Madrid, Barcelona'ya şampiyonluk için 1 puan yetiyor arkadaşlar. 1 puan fark daha atarsa direkt şampiyonluğunu ilan edecekler. Evet, Arda Güler'i isteyen İngiltere'deki dev takım Manchester United'ın yaz transfer dönemindeki en büyük hedeflerinden birisi Arda Güler olacak. Açıklaması da burada dostlar. Arda Manchester'a olur mu bilmiyorum ama Arda Real Madrid'de kalsın. Arda Mbappe ile iyi anlaştığı gibi Vini'yi de aşırı destekliyor. Vinicius Junior'a da çok fazla pas atıyor demek istiyorlar. Arda zaten seçim yapmasın, ayrımcılık yapmasın, önündeki forvetleri beslesin. O kendi futboluna baksın, kimsenin tarafında da olmasın Arda. Evet, Inter İtalya'nın şampiyonu oldu. Hakan Çalhanoğlu'muz kupayı aldı. Çok gurur duyuyoruz onunla. Bir Türk'ün elinde bir kupayı görmek yurt dışında özellikle beni çok gururlandırıyor. Sizleri gururlandırır mı bilmiyorum ama beni çok mutlu ediyor dostlar. Hakan'ı tebrik ediyoruz. Gerçekten muhteşem bir kariyer. Ve Hakan Çalhanoğlu dans ediyor. Michael Jackson dansı yapmış. İzleyebilirsiniz, Inter sayfalarında var. Hakan'ımız açıklama yapmış. Hakan Çalhanoğlu, bu şampiyonluk çok önemliydi. Yaz döneminde yaşanan karmaşadan sonra daha da değer kazandı. Lautaro Martinez'le falan tartışmışlardı, hatırlıyorsunuz. Lautaro Martinez gezip durma, gel buraya takımınla savaş ya da bu formayı giyme falan gibi açıklama yapmıştı. Sonrasında da Hakan gidip sarılmıştı onunla, sarılmışlardı, öyle fotoğraf paylaşmışlardı. Garip bir yaz dönemiydi o yaz. Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'de kupa koleksiyonu. 21-22 Inter'le İtalya Süper Kupa, 21-22 İtalya Kupası, 22-23 İtalya Kupası, 22-23 İtalya Süper Kupası, 23-24 İtalya Süper Kupa, 23-24 Serie A'yı kazandı, 25-26 yine Serie A'yı kazandı. Inter'in efsanelerinden birisi oldu Hakan Çalhanoğlu. Evet dostlar, bugünlük videomuz bu kadar olsun. Eğer videomuz hoşunuza gittiyse like attıktan sonra lütfen hype haklarınızı kullanmayı unutmayın. Çünkü pazartesi hype haklarınız yenilendi. Kanalımıza abone olduktan sonra da bildirim zilini açarsanız çok seviniriz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.